Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. Türkiye, Oruç Reis sismik arama gemisinin görev süresini uzattı. Yunanistan karşı Navtex ilan edip bölgeyi kapatıyoruz duyurusu yaptı. Türkiye'nin Navtex ilanı Murat Hocam. Ne demek Navtex ilan etmek? Ne yaptı Türkiye? Navtex ilan etti. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Navtex tam olarak şudur. Aslında denizlerdeki gemilere bilgi formatıdır. Bunlar telsizle yayınlanır. Gemilerdeki Navtex alıcıları da bu gelen mesajları alırlar ve otomatik olaraktan basarlar. Dünya denizleri denizciler için çok ciddi ve önemli tehlikelerle dolu. Navtex bu tehlikeler hakkında, bunlar ne olabilir? Gelmekte olan bir fırtına, çalışmayan bir deniz feneri, ateşli bir tatbikat gibi hava şartları, deniz şartları veya diğer şartlarla ilgili tehlikeleri denizlerdeki gemicilere bildirip onların kendilerini bu tehlikelerden haberdar etmeleri ve kendilerini bunlardan sakınmaları için gönderilen otomatik tekst mesajları aslında çok basit olarak da. Bugün bunlara internet üzerinden de erişmek mümkün. Navtex'i yayınlamaya yetkili çeşitli kuruluşlar ve bunların hangilerinin ne zaman yayınlanacağı zaten denizcilik organizasyonları tarafından zaman içinde belirlenmiş ve saklanmıştır. Onlar da kendi yetki bölgelerindeki tehlikeli durumları denizcilere bildirirler. Nedir Navtex'in konusu? Mesela diyelim ki sönmüş bir fener. Geceliğin deniz fenerleri denizcilerin kendilerini nerede olduklarını bulmaları, sağlıklı bir şekilde seyir sefer yapmaları için önemli bir bilgidir. Deniz fenerinin sönmesi arıza yüzünden mesela geminin seyahatini tehlikeye atabilir, gemiyi karaya oturtabilir veya başka bir tehlikeye sokabilir. O yüzden bu önemli bir bilgidir. Belli bir bölgedeki çok ciddi bir fırtına, bir hava durumu, bir tayfun veya daha şiddetli bir atmosferik olay oradaki gemiler için bir tehlike yaratabilir. Bu tehlikeli hava cephesi o bölgedeki gemilere bildirilir ve denilir ki yani dikkat edin, yolunuzu değiştirin, tehlike var. Onun dışında mesela bir deniz kuvveti belli bir bölgede bir atışlı tatbikat yapacaksa veya bir tatbikat yapacaksa gemileri uyarırlar ki bu bölgede aşağıda koordinatları verilen bölgede ben tatbikat yapacağım, atış yapacağım, top atacağım, işte füze atacağım. Bu bölgeye girmeyin, dikkatli olun, hani Allah korusun bir kaza olmasın gibi. Onun dışında mesela denizle ilgili yapılacak çalışmalar için Navtex yayınlanır. Nedir mesela bizim yaptığımız da odur. Diyoruz ki biz aşağıda belirtilen koordinatlarda Türkiye'ye ait bir araştırma gemisi sismik araştırma yapacaktır. Sismik araştırmanın sağlıklı ve düzgün olması için lütfen bu gemiye 5 deniz milinden daha fazla yaklaşmayın diyoruz. Aslında hani Türkiye'nin açıkladığı Navtex bu. Başka bir şey değil. Benim Oruç Reis isimli bir sismik araştırma gemim var. Bu araştırma gemisi bu sularda sismik araştırma yapacaktır. O gemiye en az 5 deniz mili uzaktan geçilmesi, seyrinizi buna göre planlamanızı talep ederiz gibisinden bir şey diyoruz aslında. Mesele şuradan çıkıyor. Bizim koordinatlarını belirttiğimiz araştırma bölgesi için Yunanistan da hak iddia ediyor. Bu da Navtex'in artık, daha doğrusu Türkiye'nin deklare etmiş olduğu Navtex'in politik sonucu. Ama onun dışında denilen şey aslında çok sıradan bir mesaj. İçerik de çok net. Bu bölgede ben araştırma yapacağım. Hani bunu Türkiye Marmara Denizi için yayınladı, Karadeniz'deki çeşitli araştırmalar için yayınladı. Hani ve bütün dünya ülkeleri, hani denizi olan bütün ülkeler bunları zaman zaman yayınlayabilirler. Bu ülkelerin hakkı. Burada olayı politik hale getiren ve bizim gündemimize taşıyan kısım işin politik tarafı. Yoksa teknik olaraktan çok sıradan, çok günlük alelade bir işlem aslında. Teorik olaraktan siz uluslararası sularda da bir aksiyon yapacaksınız, Navtex'i yayınlayabilirsiniz. Yani Türkiye daha evvel Doğu Akdeniz'de büyük tatbikatlar yaptı. Geçen sene mesela Doğu Akdeniz tatbikatını yapmıştı. Bunun bir kısmı Türkiye karasularındaydı. Bir kısmı Türkiye'nin
ilgi alanında giren ama üzerinde henüz bir hak talep etmemiş olduğu sulardaydı. Bir kısmı da uluslararası sulardaydı, kimseye ait olmayan sulardaydı. Bütün bunlar için aslında siz bir NAVTEX yayınlayabilirsiniz. Yani sonuçta bu dediğim gibi NAVTEX bir uyarı metnidir. Siz eğer uluslararası sularda mesela denizcilik faaliyeti yapacaksınız ve bunun o bölgeden geçecek olan gemiler için bir tehlike oluşturduğunu düşünüyorsunuz. NAVTEX yayınlayıp bakın ben bu bölgede böyle bir aksiyon alacağım. Bu sizin için tehlikeli olabilir. Lütfen uyanık ve dikkatli olun. Seyrinizi ona göre planlayın diyebilirsiniz. O bölgede biz bir aksiyon alıyorsak bizim yayınlamamız gayet doğal tabii ki. NAVTEX yayınlamak aslında bir savaş ilanı değildir. NAVTEX yayınlamak bir aslında diplomatik bir hareket değildir. Bu özünde hani işin madem ki hani eline bakacağız, özüne bakacağız, doğruluğunu anlayacağız. Bu tamamen teknik bir işlemdir. Ama bizim özelimizde, bu Oruç Reis gemisi özelinde iş tabii arkada çok daha büyük politik kavga olduğu için NAVTEX kendi ifadesinin veya kendi kullanımının dışında bir algı içinde algılanıyor. O şekilde de anlatılması sanırım bazı şeyleri daha kolay anlaşılabilir hale getiriyor ama bu da tabii kendi kontekstinden çıkardığı için olayı birazcık da işi dejenere ediyor.